Define ve Arkeoloji YouTube kanalımızdaki bu videomuzda sizlere çok önemli tüm definecileri ilgilendiren ve çoğumuzun karşılaştığı hatta bulduğumuz o toprak altı işaretlerinden bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, maalesef günümüzde definecilerin büyük bir bölümü toprak altı işaretleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Bu yüzden bu konuyu elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama sanıyorum ki tek bir videoya sığmayacak anlatacaklarımın hepsi. Bir sonraki videolarımda devamını inşallah işleyeceğiz. Dilerim sizler için çok faydalı ve bilgilendirici bir video olur. Yıllardır karşımıza çıkan gerçek tecrübelerden ve çalışmalarım sonucunda edinmiş olduğum birçok bilgiyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerim anlattıklarımı sizler için vermiş olduğum bu emeğime saygı babında çok dikkatlice dinler ve bu öğrendiklerinizden yola çıkarak çalışmalarınıza bir prensip ve yön verirsiniz. Sizlerden tüm isteğim budur ve bu isteğim sizlerin başarısı içindir arkadaşlar. Kendim için değildir. Zemin altı define işaretleri mantık bakımından yüzey işaretlerine nispeten farklılıklar gösterir. Ama maalesef tabii ki amacı gereği çözümleri de karmaşıktır haliyle. Yoksa amacına ters düşerler değil mi arkadaşlar? İşaret ne için yapılır? Kendilerinin defineyi rahat bir şekilde bulmaları için, başkalarının da bulamamaları için. İşaretin anlamı, amacı budur. Gel de benim definemi al diye sana yer gösterecek bir işaret kimse koymaz. Öyle bir şey olamaz. İlk olarak işaretlerin fiziki yapısını ve çözümlerini ele alalım isterseniz arkadaşlar. Daha anlaşılır olması bakımından da kendimize toprak altı define işaretleri nelerdir gibi böyle bir soru soralım ve bunu cevaplamaya çalışalım. Evet değerli dostlar. İlk aklımıza gelen elbette kayadan, taştan yapma figürlerdir tabii. Fakat zemin altında bulunan daha fazlasıyla karşılaşmak mümkündür tabii ki. Çünkü toprağın altı adeta bir gizem ve muammalarla dolu bilinmezlik dünyasıdır. Kilden yapılmış işaretlerden başlayalım mı arkadaşlar? Evet dediğinizi duyar gibi oluyorum. O zaman ne duruyoruz arkadaşlar? Haydi videomuza geçelim ve toprağın altında gizlenmiş olan o gizemin sırlarını gün yüzüne çıkaralım beraber. Kil katmanı, pişmiş kilden figürler, işte toprak içinde hat şeklinde giden renkli kil, 1 santimetre gibi kalınlığında macun kıvamında kilin katmanlar arasına uygulanması, yani killi kemerler kil katmanları şeklinde uygulandığına şahit oluyoruz arkadaşlar. Cüruflar hafif ve kuru kalabilen malzeme olduğundan çoğunlukla mahzenlerin tabanlarında kullanılmıştır. Bir nevi su yalıtımı yaparlar aslında. Yumruk büyüklüğündeki cürufların mahzen tabanlarında kil ile karışık bir şekilde geniş bir alana uygulandıklarını gördük arkadaşlar. Siz de mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Aynı zamanda kazıya ilk başlanıldığında cüruflar bir hat şeklinde gömüye giden yolu işaret ederler sanki. Ufaltılmış cüruflar elenmiş toprak ile karışık bir şekilde gömüye yakın olan dolgu kayalarının üzerinde de bulunurlar. Günümüzde de demir cürufların kullanım alanı oldukça yaygındır. Bunlardan bazıları mesela yol, köprü, depolama alanı, drenaj kanalları ve benzeri gibi yerlerin yapımında dolgu malzemesi ve bağlayıcı olarak, deniz dolgusu olarak, arazi ıslahında, demir yolu ve benzeri alanlarda da kullanılıyorlar mesela arkadaşlar. Bir de odun kömürü mesela. Evet, odun kömürü arkadaşlar gömüye giden yolda iz olarak kullanılır. Toprak içinde ufak parçalar halinde ince bir hat şeklinde yol alır. Kömür tozu ile kilin karışımından yapılmış macun kıvamındaki siyah malzemenin tünel duvarlarında ve elenmiş toprak içinde hat şeklinde yön belirlemek için kullanılmıştır mesela. Kanallar diyelim. Arkadaşlar kanallar bazı tünel duvarlarında sıkça görülürler. Bu yüzden kazıda muhakkak ana kayanın yüzeyleri temizlenmelidir. Çok güzel temizliğini yapın. Öyle temizlenmeden yapılan işlemler yarım kalacaktır. Yönünüzü kaybettiğinizde ilk bulmanız gereken yine kanallardır. Çünkü kanallar yerleşik kayaya yapılırlar ve asla kaybolmazlar. Ama zemin altındaki kanallar ince ve uzundur. Bu yüzden kayaların yüzeyine dikkatli bakılmalıdır. Bir yere gittiğiniz zaman arkadaşlar bulunduğunuz kayayı, işlem yapacağınız yeri güzelce temizleyin. Bitki örtüsünden, yosundan arındırın. Bir de kayadan yapılmış işaretler diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi en heyecan verici bölüme gelmiş bulunmaktayız aslında. Kayadan yapılmış figürler
gömü alanında işaret olarak sıkça kullanılmıştır. Bu figürler sırasıyla geometrik şekiller, kare, dikdörtgen, üçgen, baklava dilimi gibi ve hayvan figürleri, kaplumbağa, domuz, kartal, kertenkele, balık mesela. Maket taşlar, kol kalınlığında ve boyutunda oraya sokma kayalar karşınıza çıkmıştır. Baltacık taşları arkadaşlar, insan figürleri, sahte işaretler ve sahte kapılar. İşte tüm bu işaretlerin tam detaylı anlatımlarını anlatmak isterdim. Fakat inanın konunun içine girdiğimiz zaman bu kısa bir videoda açıklanacak gibi de gelmiyor. Tam detaylı bir şekilde anlatmaya kalksam bu gördüğüm kadarıyla tek bir videonun içine sığmayacak kitap olur belki de bu anlatacaklarım. Ama zamanla hepsini inşallah ufak ufak böyle her videoda açıklamaya çalışacağım ki sizlerin de bilgisi olsun. Baştan savılmış veya öylesine video yapmış gibi olmak istemiyorum arkadaşlar. Siz beni tanıyorsunuz. Yani anlattığım bir şeylerin veya paylaştığım videoların sizler için gerçekten bir faydası olmasını istiyorum. O yüzden böyle bir videoya başlıyorum. Diyorum ki bir videonun içine sığdırmaya çalışayım. Konunun içine bir giriyorum. Anlatmaya bir başlıyorum. Bütün detayları böyle anlattıkça detaylar ortaya çıkmaya başlayınca bu sefer bakıyorum ki bir videonun içine sığmayacak gibi. Bilgiler çok. O yüzden yetersiz kalıyor bir video. Biz de uzatmamak için videoyu mecburen videoları kısa kısa video paylaşmaya çalışacağız. Sizlerin sıkılmaması için arada sırada videolarda sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah hepsini. Yine de arkadaşlar sizler için birkaç işaretin çözümünü anlatacağım bu videoda. Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Hiçbir işareti asla kırmayın. Çünkü işareti kırdığınız an işte o zaman kaybettiğiniz andır. Bunu unutmayın. Niye olduğunu zaten tahmin edersiniz. Şimdi söyleyeceğim. Sahte işaretler çoğunlukla kilden yapılmıştır. Kök boyalardan yapılmış olanlar da var. Yani boya ile yapılmış olanlar da var. Mesela sarı kök boyalı işaretleri çok dikkatlice inceleyin ve çok titiz çalışma yapın. Siyah boyalı işaretler ise arkadaşlar mesela kapı gibi yerlere en yakın işaretlerdir. Bu işaretler genelde hayvan figürleridir. İşte maket taşlarını da iyi inceleyin. Çünkü kazı istikametinizde maket taşının çok daha büyük boyutlarında olan orijinalini göreceksiniz belki de. Az önce bahsi geçen işaretlerin bir bölümü bu arada çıkarlar zaten. Yani karşınıza çıkmaya başlarlar. Bazılarımızın da bildiği gibi arkadaşlar bazen tek bir işaretin birçok anlamı vardır. Bu da amaçlandığı gibi biraz kafa karıştırır. Bu yüzden çok iyi mantık yürütmek gerekir. Mesela üçgen şeklinde büyük bir kayaya denk geldiyseniz mutlaka devamında kapı gibi bir yere çıkarsınız. Fakat bu üçgen kayanın yanında bir hayvan figürü varsa devamında mutlaka yön değiştiren bir dolgu tünel gibi böyle bir yere, bir yapıya çıkarsınız. Daha nice detayları, sırları ve çözümleri ileriki videolarımda da elimden geldiğince inşallah sizlere paylaşmaya çalışacağım ve bu çalışmalarımın tamamı mahzenler içindir arkadaşlar şu anda. Şunu da söyleyeyim bu arada. Duyduğunuz gibi arkadaşlar sesim bayağı bir kısılmış çünkü rahatsızım, hastayım. Ama sizlere sözlerim var. Ondan dolayı bana gelen yorumlardan, e-maillerden, farklı yerlerden gelen istekleri ben hani elimden geldiğince geri çevirmemeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki işte abi işte Telegram grubu kurdum. Orada insanlar var. 1000 kişiye yakın arkadaşlarımız var. Ama sen fazla gelen işaretler hakkında herhangi bir şekilde fazla yorum yapmıyorsun. Çünkü orada bulunmuyorsun. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın hastayım ve hasta olduğumdan dolayı şu anda dinleniyorum, evdeyim. Ondan dolayı ben sizlere şu anda video yapıyorum. Yani böyle zaman buldum sizlere hani video yapmak için. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İnanın ki zamanım olsa ben de sizinle video yapıp sizlerle olmaya gerçekten hoşuma gidiyor ve devamlı video yaparım ama söz verdim her hafta bir iki tane video paylaşacağım diye. İsmi video olsun, işimiz öylesine yani iş olsun diye video yapmak bana göre değil. O yüzden öyle bir şey yapmaya pek niyetim yok. Ama sizlere fayda olacağı zaman ve zaman bulduğum zaman gerçekten işinize yarayacak videoları yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve onun için de gayret ediyorum. Emin olun. Hakkınızı helal edin. Bana gücenmeyin arkadaşlar. Telegram grubundaki arkadaşlarımıza da söylüyorum. Arkadaşlar orada şu anda 700 kişiden fazla yani 1000 kişiye yakın arkadaşımız var. Benim orada olup olmamam o kadar da önemli olmuyor. Çünkü neden? Bilgili olan arkadaşlarımız var. Sen oraya gönderdiğin resmi videoyu her neyse istediğin bilgiyi o arkadaşlardan insan gibi rica ettiğin sürece sana cevap verecek mutlaka arkadaşlarımız vardır. Ve ben de fırsat bulduğum zaman bakıyorum ve yine yorum yapıyorum. Yine yazıyorum yazabildiğim kadar gruba. O yüzden bir şey yazdığınız zaman anında cevap beklemeyin. Çünkü orada olan arkadaşlarımız, online olan arkadaşlarımızdan cevap alabilirsin veya daha sonra gördükleri zaman cevap verebilirler. Yani bu kadar sabırsız olmak hiçbir şey kazandırmayacak size. Bu sabırsızlık kazı alanında da sizin işinize yaramayacaktır. Sabırlı olmak, bir şeyi 50 kere düşünüp 50 kere tartmak, iyice araştırma yapmak ve
o geçen zaman içinde topladığın bilgiyle beraber bir işlem yaptığın zaman olumlu bir sonuç alırsın. Bu işler kazmayı alıp da bir yerlere böyle kazmaya başladığın zaman cebine altınlar, mücevherler dolacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir hayal dünyası yok. Bir hayali hikaye bile anlatılırken bu kadar olmuyor yani. Düşünün. Sizin bazılarınızın anında gittiğim zaman bir yere kazma vurdum, tamam benim burada bir şey bulmam lazım düşüncesi olan insanlar hiçbir zaman bir şey bulamazlar. Çünkü hayal dünyasında yaşıyorlar. Öyle olacak olsa adamlar niye o kadar emek etsinler de işaret yapsınlar da dağ bayır dolaşsınlar da kafa yorsunlar, o kadar sıkıntılara girsinler, o kadar derinlere gömsünler. O zaman dışarıda bırakırlardı, Oklan'da gösterirlerdi, ben buraya bu kadar malzeme koydum gelen geçen alsın derlerdi. Böyle bir saçmalık mı olur? Arkadaşlar kafanız beyniniz var ya. Bunu idrak edemeyen arkadaşlarımız var maalesef. Gidip bir de morali bozuluyor, bir de bulamadığı zaman bir de morali bozuk. Eve gelip evdeki ailesine, çoluğuna, çocuğuna o stresini, sıkıntısını yansıtıp onlara bağırıyor, çağırıyor. Öyle arkadaşlarımız var. Ben kendim şahsen tanıdığım, bildiğim. Arkadaşlar bu işler bu kadar kolay olsaydı yerin altında şimdiye kadar binlerce, yüz binlerce yıllar geçmiş. Bir tane altın kalmazdı ya. Geldiğimiz zamandan bu zamana kadar sanıyor musunuz ki şu anki dönemdeki insanlar bu defineciliğe başlamış? Yüz binlerce yıl önce de aynı şekilde arkadaşlar insan insandı ve değerli madenlere, metallere her zaman rağbet vardı. Ve soygunculuk olayı da eskiden de vardı. Definecilik olayı adı neyse artık eskiden o zaman da vardı. Yani şimdi mi başladık biz bu işlere? Öyle olsaydı bir tane şimdiye kadar bizim zamanımıza kadar yerin altında kalmış, toprağın altında kalmış bir tane altın bulamazdık. Bir de işaretler bu kadar kolay bulunuyor olsaydı. O yüzden gittiğiniz zaman tecrübenizi edinin, bilginizi edinin. Bilgi bir güçtür çünkü. Gidin işleminizi o araştırmaların birikiminden sonra yapın ki eve geldiğiniz zaman moraliniz bozuk, her yeriniz ağrıyor, sürünerek eve giriyorsunuz. Sonra çoluğunuza, çocuğunuza, yanınıza gelen, sizi sevmek isteyen, baba diye gelen çocuğunuza fırça atıyorsunuz. O stresinizi yansıtıyorsunuz. Onlara gerek yok arkadaşlar. Öyle şeylere gerek yok. Gittiğiniz zaman bulamayacağınızı baştan, eğer ki hani kendi araştırmalarınızı yapıp da tam dolu gitmezseniz bulamayacağınızı, böyle bir ihtimalin olduğunu bile bile giderseniz geri gelirken de moraliniz bozuk gelmezsiniz. Neyse konumuz yine dağıldı. Konumuza dönelim. Arkadaşlar şimdi sizlere tavsiyem, şöyle bir moralimizi düzeltelim. Kendimize bir gelelim. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Benim size tavsiyem. Neredesiniz bilmiyorum. Durumunuz nedir bilmiyorum. İşte misiniz, yolda mısınız, ama bu videoyu böyle çay içebileceğiniz, keyifle izleyebileceğiniz bir yerde izleyin ki dediklerimi anlayabilirsiniz. Yani sırf izlemiş olmak için izlemenize gerek yok. Bir şeyler kapabiliyorsanız nerede olursa olsun o sizin karınızdır. Ve arkadaşlar çayımızı, kahvemizi böyle yudumlarken benimle beraber bu videoda mantık yürütmeye devam edin. Beraber hem düşünelim, hem dinleyelim, hem mantığımızı çalıştıralım. Tamam mı arkadaşlar? Defineye yakın gizlenmiş ya da toprak altından çıkan işaretlere devam edelim istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi genelde gömüye 7-8-9 metre mesafede ve gömünün kıble tarafında gizli işaretleri bulunmaktadır arkadaşlar. Bu husus tamamında da değilse bile hani genellikle mutlaka işareti vardır. İşaret olarak ise topraktan büyük oyma, delik yani diyoruz ya, bakır çubuk, külden, kömürden iz, yol, su kanalı, kuru kanal ve boş küp bulunmaktadır arkadaşlar. Çoğumuzun da bazen karşısına geldiği zaman ya bu küp niye burada boş kardeşim? Mesela dediğimiz oluyor, Allah Allah bu küp boşmuş falan. Boş küpler ve onların şifreleri vardır arkadaşlar. Çok detaylı bir konudur bunlar. Ben ufak da olsa sizlere her konudan bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi boş küpler arkadaşlar yatay, ondan sonra dikey veya ağzı arkadaşlar küpün, İstisnalar hariç tabi aşağı vaziyette bulunmaktadır. Her şeyin bir istisnası vardır. Çünkü bunu yapan hepimiz bir insanız. Hepimizin farklı düşünce ve karakter yapımız vardır. O yüzden istisnalar olabiliyor. Arkadaşlar yatay duran küplerde para yeri ağız kısmının baktığı yön olur genelde. İstisnalar hariç tabi, yani bunu da belirteyim. Bu yön de genelde güneybatı istikametidir. Dikey duran küplerde ise mutlaka zemin arazinin küpün bulunduğu araziden 1-2 kademe yüksekte olduğudur arkadaşlar. Anlatabildim mi? Zaten yön olarak da güneybatı yönü öncelikle düşünülmelidir. Tabii ki her diğer taraflarda araştırmanızı yapacaksınız ama ben öncelik olarak buna bu şekilde yönelebilirsiniz. Ağzı aşağı duran küplerde ise arkadaşlar mutlaka biraz derinde küpün tam altında müjde parası olur. Ortalama 5 ile 9 metre arasında da ana parası bulunabiliyor arkadaşlar. Yön olarak ise arkadaşlar güneybatı yönü olur. Zaten küpün üzerinde de o yöne bakan tarafında mutlaka bir farklılık vardır. Bunu anlarsınız zaten. Yani bir küp bulduğunuzda hemen alıp bulunduğu şekli ve yönünü bozmayın.
balık gibi atlamayın her şeye. O küp zaten açmışsın, önünde duruyor. Yanındaki ya arkadaşın var ya teksin. Kimse de gelip onu almayacak. Hemen atlamana da gerek yok. Küpün önce bir duruş şekline bak. Nereye meyil yapmış? Nasıl duruyor? Çatlamış mı? Çatlaklarının üzerinde hani çatlamış olsa bile dökülmemiştir. İçinde mutlaka bir şey dolduğu için o kırıklar çatlak halinde duruyordur. Küp bütün bir şekildeyken bir üzerine bak. Resimleri var mı? Çizilmiş mi? Herhangi bir işaret, yazı var mı? Rakam var mı? Bir şey var mı? Onlara bir bak. Durduğu şeklini. Ve o ilk orijinal duruş halinin karşılarına bir bak. Ne varmış veya ne var? Resimle, videola, işaretle. Küpün oradan baktığın zaman karşı tarafta bir kendine bir hedef belirle. Onun istikameti diye. Yani bir hat olsun ki onu aldığın zaman bilesin nereye baktığını. Ondan sonra eline al, yani gereken işlemi o zaman yap. Bir de değirmen taşları var arkadaşlar. Genelde toprak altında da bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır. Yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler yani. İşaretin ana parası ise arkadaşlar güneybatı yönünde birkaç metre mesafededir. Yani eğer ki bulduğunuz o taşın üzerindeki bütün işlemeleri, duruş şekli, sertliği, hani ona verilen ihtimam, ona verilen o özeni hissedebiliyorsanız demek ki o boşuna koyulmamıştır. Mutlaka çevresinde sizin için çok sevindirici bir gömüsü vardır demektir. Bir de dibek taşlarından bahsedelim. Toprak altında da oluyorlar arkadaşlar, biliyorsunuz. Şayet dibek kullanış şeklinde, yani altı altta, ağız kısmı üste çıkar ise birkaç metre güneybatı istikametinde hafif kabarık bir alan gibi bir yer aranır arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse düz zeminden 50 santim ile 2 metre kadar büyük böyle bir yüksek bir alan mutlaka olması lazım. Tabi günümüze kadar o geldiyse. Ve malzemesi de büyük bir ihtimalle oradadır. Alt kısmında, orta merkezinde murç ile noktalanmışsa müjde parası çok büyük bir olasılıkla altındadır. Dibek taşının alt kısmı üste, ağız kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka altında müjde malzemesi ve birkaç metre uzaklıkta da güneybatı yönünde düz alanda ana parası olma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Defineci olan herkes bir olasılığı değil, bütün olasılıkları hesap eder. Yani şurası araştırma yapmam gereken yer ise ben sadece burayı araştırıp da eve gidemem. Diğer yerlerinde araştırmasını yaparsam, içim rahat olursa kafamdaki soru işaretlerini yok etmiş olurum ve farklı yerlere gittiğimiz zaman veya yeniden oraya geldiğimiz zaman araştırma yaparken o soru işaretleri bizi meşgul etmez. Çünkü sonuçlandırmışız evet veya hayır diye. Diğer işaretlerden de biraz detay verelim istiyorsanız arkadaşlar, hazır videomuz başlamışken. Şimdi mesela su kanalları, kömür, az önce de biraz bahsettik, kireç ve kiremit gibi cisimlerle yön verme mesela. Arkadaşlar gömü noktasına birkaç metre kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru iz olarak başlar ve malzemeye götürür aslında bu işaretler. Ama bu birkaç metrelik maratonda bu izler arkadaşlar kanallar ikiye, hatta üçe ayrılırlar. Ama sonuçta mutlaka malzemeye, gömüye, mala götürürler. İstikamet olarak daima güneybatı yönüne giden iz yol olarak takip edilmelidir. Ama tabii ki siz bütün olasılıkları değerlendireceksiniz. Ben öyle inanıyorum. Önemli şunu da vurgulamak isterim ki arkadaşlar, eğer bu materyallerden herhangi birisi çıkarsa o yerin kodlanması, çıkan gizli işaretin duruş şekli yani yönü de dikkate alınarak resimlenmesi ya da not edilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bu tür işaretler değirmen taşı, küp ağzı, bildiğimiz gibi halka, yuvarlak, o kategorideki işaretlerdir aslında. İşlem gören yerde yer altından çıkan yılan maketi malzemeye olan uzaklığı, yönü verebiliyor arkadaşlar bazen. Veya tüneli verebiliyor. Baltacık taşı, üçgen taşlar ya da canlı cansız figürler daima işlemi doğrulayıcı ve yönü verici işaretler olarak kullanılmışlardır. Yani hazineyi gömen çetenin, örnek veriyorum, geniş kadro ve imkana sahip olduklarından dolayı gömü alanını çok geniş eşmişler ve gömüye doğru da dört bir yandan gizli işaretlerle yol vermişlerdir mesela. Bu yollar arkadaşlar mesela gizli maket işaretleri, kök boyalı taşlar, kara sakız mesela, sarı kum, kül, kireç ve su kanalları gibi maddeler oluyorlar arkadaşlar. Bizler kazı esnasında şunu daima hatırlarsak başarı bizden kaçamayacaktır arkadaşlar. Mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Bakın gömüyü daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Aşırı iş gücü harcamamak için kazı esnasında arkadaşlar işlem gören yerin sınırı bulunduğunda 3-4 metre orta merkezden kazıya devam etmekte yarar vardır arkadaşlar. Şunu tekrar belirtmek istiyorum. Rahatsızım. Sesimden belli oluyor zaten. Zor konuşuyorum. Ama sizler için ayırmış olduğum vakit benim için bir eziyet değil, tam aksine mutlu oluyorum.
Çünkü ben sizlerle olmayı seviyorum. Sizlere ayırmış olduğum vakit benim için bir terapi, bir iyileşme süreci gibi oluyor. Ondan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada kanala katılıp katıldan destek olan arkadaşlarımıza tekrar buradan teşekkür ediyorum. Bunun miktarı ne olursa olsun, karınca kararınca da olsa bunu hissetmek güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve şunu söylemek istiyorum videoyu bitirmeden önce. En kısa zamanda ahanda buldum demeniz dileklerimle, şansınız açık olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.